Azıcık beklememiz gerekecek. Niyeyse mikrofonu ayarlayamadım. Ay, ben de bir türlü alışamadım. Hep böyle karşılıyorlar ya. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz falan diyeyim. Ama ben öyle bir giriş yapmıyorum. Hoş geldiniz. Neyse, poyrazlı bir yaz akşamı. Poyraz olması havayı daha nasıl diyeyim, sıcağa katlanılır kılıyor. Ben seviyorum böyle poyrazlı sıcak havaları. Teşekkür ederim. Madem Kızılderili masalı okuyacağız, dedim ki şunu takayım. Teşekkür ederim. Yeni saçımı kestirdim. Biraz fazla mı kesilmiş diyorum ama böyle de güzel böyle katları oldu. Kendisi ortaya çıkıyor bukleleri. Evet. Instagram'da bir anket yaptım. Kızılderili masalları daha öndeydi. Kızılderili istiyorsunuz. Tabii Kızılderililerin olduğu yerlerde böyle yeşillikler, akarsular falan daha bir serinlik hissi gelebilir. Ama yani Hint masalı deyince bizden de sıcak tabii coğrafyalar. Şu an Hint almayalım. Kış dönemi daha iyi olabilir. Teşekkür ederim. Bayılan kişiler burada bazı üyelerim var. 1-2 üyemi gördüm. Eee, Çok bayılıyorsanız buyurun katıla beklerim. Teşekkür ederim ya. Son günlerde bolca yeşil giyiniyorum. Bilmiyorum neden oldu bu yeşil isteği. Belki bugün, şövalyelere bir yayın yaparım. Yarın da tüm üyelere yapmaya bakacağım. Yani çünkü tüm, savaşçı üyelere şimdiki, dönemde, hani, yeni dönem düzenlemelerle, hani, haftada bir olmuyor. Birazcık daha ara olabiliyor 9-10 gün. Ama şövalyelere en azından haftada bir olsun diye bakacağım. Bugün olmadı yarın illaki. Çarptın mı bu gece? Yok ya, bir şey yok yani gerçekten. Böyle duştan çıktım falan. Yani yüzümde zaten makyaj falan pek yok. Azıcık gözüme kalem çektim, o kadar. Yani nemlendirici falan. Ya bu kıyafetimi çok seviyorum. Eski bir kıyafettir. Bir tulum. Yani böyle her sene 1 ya da 2 defa giyerim bunu. Var 10 senelik vardır ya. İyi şey yaparsam kitaplarım yamuk mu duruyor? Neyse. Evet, buradan şeyleri de görebiliyorum. Gitmiş bunun bağcıkları. Teşekkür ederim. Topuklu ayakkabı olunca şöyle ben koyayım. Bu daha güzel durdu. Buradan bağladım. Böyle bir değişik ayakkabı ama bu da Kızılderili tarzına uyuyor tabii ama topukları hariç. Bu ayakkabıları böyle içerilerde giymeye alıyorum resmen. Dışarıda bunlara kıyamıyorum. Buradan da bağlayayım. Hediye paketi gibi oldu ayaklarım. Şimdi daha masala karar vereceğiz. Evet. Neyse. Evet. En son ben bunu bu tulumu Kekova'da giymiştim. Güzeldi. Geçen sene Temmuz başında giymiştim. Neyse. Bir bakalım bir masal seçeceğim. Şöyle sayfa sayısına da bakayım. Ne seçsek acaba?
Masalcı Hazretleri ama çok kısa herhalde 9'dan 12. Kar Kuşu ve Su Kaplanı. Coyote namı değer kır kurdu. Bunu mu okusak acaba? Yirmi bir. Bir bakıyorum. Karkuşu ve su kaplanı da olabilir. Bir, iki. Evet, bir yorumlara bakayım da ben böyle daldım yoksa. Tembel beyaz şahin, siyah tüy. Ha, sihirli tüy. Yıldız kız. Bükülmüş kayalar. Bunu da merak ettim. 47. Ha, eğilmiş kayalar, bükülmüş kayalar. Sanırım bunu okuyayım ya. Taş gibi olmakla ilgili bir şey masal diye. Evet, ben siyah gözlü değilim. Ben ela gözlüyüm ya da kahveye yakın ela gözlüyüm. Kara gözlüyüm diye yazıyorsunuz. Siyah gözlü değilim. Hemşire kıyafeti. Olabilir ileride. Stüdyodayken bunları daha çok yaparım. Şöyle masallara bakıyorum. Ay masal diyorum yorumlarınıza. Evet, neyse. Evet, ben masala başlayayım. Düşmezse eğer şöyle bir şey yapmak istedim. Eğilmiş kayalar. Eğilmiş Söğüt, güzel kadınlarıyla bilinen bir kabiledeki en alımlı kızdı. Pek çok talibi vardı ama hiçbirini kabul etmiyordu. Çünkü uzak bir kabileden genç bir savaşçıya kaptırmıştı gönlünü. Bu delikanlının günün birinde geri gelip ayaklarının dibinde kızıl bir geyik bırakacağından emindi. Böylece kıza evlenme teklifinde bulunmuş olacaktı. Taliplerinin arasında çirkin mi çirkin, yaşlı mı yaşlı bir Kızılderili vardı. Bu adam çok zengin bir kabile şefiydi. Yüzü yara bere içinde ve buruş buruştu. Saçları ise ormanda oyuklar kazan porsukların tüyleri gibi kırdı. Ayrıca pek zalim bir adamdı. Kabilesinin o güne dek gördüğü en korkunç sınavları tasarlayarak saygıdeğer savaşçılar olduklarını ispatlamaya çalışan genç adamları işkencelere maruz bırakmıştı. İşte pek isabetli bir şekilde Taşkalp adıyla tanınmakta olan bu şef, Eğilmiş Söğüt ile evleneceğini ilan etti. Çok güçlü ve nüfuslu olduğundan kızın anne babası bu işe karşı çıkmaya cesaret edemedi. Eğilmiş Söğüt yalvarıp ağladı ama nafileydi. Ay yazık kıza. Nikah gününden önceki gece kızcağız ormana gidip kendini yere attı. Kalbi dağlanırcasına ağladı. Bütün gece oracıkta uzanıp büyük Niagara şelalesinin gürlemesini dinledi. Nihayet şelaleye kesin bir kaçış yolu fısıldadı.
Ay, aslında bu masalı bir şelale başında okusam ne güzel olurdu. Nikah ha, tamam, evet, tekrar şey. Sabah erkenden henüz kimseler uyanmamışken eğilmiş Süt babasının çadırına geri döndü. Kanosunu alıp nehrin kıyısına çekti. Sonra kanoya binip hızlıca şelaleye doğru yol aldı. Çok geçmeden suyun en hızlı aktığı yere geldi ve beyaz köpükler çıkaran kocaman dalgalar arasında kurulmuş bir dağ gibi tepetaklak oldu. Ama hızla ve kendinden emin bir şekilde büyük şelalenin kenarına doğru ilerlemeye devam etti. Bir an için parlak ve yeşil renkteki suyu gördü. Sonra yukarı kaldırıldığını hissetti. Kocaman beyaz kanatlar onu kayaların üzerine taşımaktaydı. Su ikiye yarıldı ve kız gökkuşağının ardındaki karanlık bir mağaraya girdi. Bulut ve yağmur ruhu onu kurtarmaya gelip evine getirmişti. Bu ufak tefek ihtiyar bir adamdı. Bembeyaz bir yüzü vardı. İnce ak saçları ve sakalları gece gündüz şelalenin dibinden bir sis gibi yükselirdi. Evinin kapısı Niagara'nın yeşil dalgasıydı. Duvarları ise beyaz taş çiçekleriyle süslü gri kayalardan oluşuyordu. Bulut ve yağmur ona kalın bir ceket verip evin uzak bir köşesinde beyaz kürklerin üzerine oturttu. Ah, ilginç. Bulut ve yağmur kurtarıyor onu. Yani. Sihirli bir ateş sayesinde havadaki nem bu köşeye ulaşamıyordu. Bu ateş şelalenin altında yanan ateştir ve akan sular boyunca sarılı yeşilli alevlerini yansıtarak bir gökkuşağı oluşturur. Kıza leziz balıklar ve yalnızca deniz perilerinin bulup hazırlayabileceği yosunlardan yapılmış enfes bir jöle getirdi. Eğilmiş Söğüt iyice dinlenince Bulut ve Yağmur ona başına gelen her şeyi bildiğini ve istediği takdirde çirkin talibi ölene kadar onun yanında saklayabileceğini söyledi. Büyük bir yılan var diye ekledi. Köyün hemen altında yatar. Şu anda bile taş kalbin su çektiği kaynağı zehirliyor. Dolayısıyla taş kalp yakın zamanda ölecek. Eğilmiş Söğüt ona minnettardı. Böyle güzel bir evde, böyle nazik bir ev sahibiyle tüm ömrünü geçirebileceğini söyledi. Bulut ve Yağmur gülümsedi ama genç bir kızın evine özlem duyacağını ve eve dönmesi mümkün olduğunda hemen ailesine kavuşmak isteyeceğini biliyordu. Böyle olduğunu anlamak için kızın halkından birçok insanın hasta olmasına neden olan şu yılan hakkında sorduğu sorular yeterliydi. Yaşlıyı zehirliyor ama herkesi de zehirliyor. Yaşlı adam köydeki insanları hasta eden yılanın yıllardır orada barındığını söyledi. Bir defa insan kanının tadını alınca bir daha hiç tatmin olmamıştı. Köyün altına sızıp insanların su çektiği kuyuya siyah bir zehir akıtıyordu. Biri öldüğü zaman geceleri dışarı çıkıp ölen kişinin kanını içiyordu. Böylece daha da fazlasını istemeye başladı. Yılan karnını iyice doyurup biraz uyumak isteyene kadar ölümlerin ardı arkası kesilmiyordu. Evine dönünce dedi Bulut ve Yağmur, halkını başka bir yere taşımaya ikna et. Benim yakınıma getir onları. Yılan sizi takip edecek olursa sizi ondan koruyacağım. Eğilmiş Söğüt 4 ay Bulut ve Yağmur'la yaşadı. İhtiyar adam ona pek çok sihir öğretti. Hastalıkları iyileştiren şifalı otları gösterdi. Günün birinde balık avlamaktan döndüğünde kıza dönüp taş kalpli öldü. Bu gece suların dibinden şelalenin karşısındaki tepelere uzanan bir köprü asacağım. Hiç korkmadan köprüye tırmanmalısın. Sen karaya ulaşana dek köprüyü sıkıca tutacağım dedi. Ay doğup bütün nehri aydınlattığında Bulut ve Yağmur yumuşak bir rüzgar estirerek suyu yukarı kaldırdı. Ta ki mağarasından uzak tepelere kadar kocaman beyaz bir köprü oluşturana dek. Eğilmiş Söğüt'ü sisten oluşan bir köprünün ayağına götürdü. Güvende olduğundan ve sarsılmadan yürüyebileceğinden emin olana kadar tırmanmasına yardım etti.
Bütün kabilesi onu karşıladı. Taş kalple evlenmediğini herkes çok mutlu olmuştu. Onlara iyi ruh, bulut ve yağmurdan muhteşem evinden, nezaketinden ve onu öğrettiği şeylerden bahsetti. Başta köylerini taşıma fikrinden hiç hoşlanmadılar çünkü yaşadıkları yerde bol bol balık yakalayabiliyorlardı. Oysa şelalelerin olduğu yerde ruhlardan başka kimse balık yakalayamazdı. Ama güçlü adamlar hastalanıp şefin çocuklarından birkaçı ölünce çadır direklerini söküp iyi ruhun korunmasına sığındılar. Uzun zaman huzur ve sağlık içinde yaşadılar ama aylar sonra yılan kabilenin yerini keşfetti ve oraya doğru yol aldı. Bulut ve yağmur yılanın varlığını hemen fark etti. Evinin bu kadar yakınına gelmeye cüret ettiği için öfkelendi. Sihirli ateşten bir avuç alıp yıldırım şekline soktu ve canavara fırlattı. İlk yıldırım yılanı sersemletti. İkincisi ağır şekilde yaralanmasına sebep oldu. Ve nihayet üçüncü yıldırım yılanı öldürdü. Bulut ve yağmur Kızılderililere canavarın cesedini şelaleye götürüp hızla akan suya fırlatmalarını söyledi. Kabilenin tüm kadınları toplanıp ancak kaldırabildi yılanı. Çünkü 20 ok uçuşundan uzundu yılanın uzunluğu. Suya atılınca sanki dalgaların üzerine bir dağ düşmüş gibi oldu. Yavaş yavaş büyük şelalenin kenarına doğru sürüklendi. Kayalar arasında gömülüp sıkışmıştı. Artık yerinden çıkarılması imkansızdı. Uykuya yatmış gibi kıvrılmıştı. Ağırlığı yüzünden kayalar eğildi. Bugün bugün bile çekilmiş bir yay gibi kıvrımlıdır bu kayalar. Yılana gelince suyun etkisiyle zamanla parçalanıp yok oldu. Eğilmiş Söğüt'ün aşık olduğu genç savaşçı çiçek dolunayında geldi. Kızın ayaklarını kızıl bir geyik bıraktı ve sonsuza dek mutlu mesut yaşadılar. Ha, evet, kızın ayaklarına bir kızıl geyik bıraktı. Evet, bugünkü masalımız vantilatör önündeyim, biliyor musunuz? Evet. Bugünkü masalım da bu kadardı. En azından arayı açmıyorum. Bir hafta değil, haftada 2 tane masal okumaya gayret ediyorum. Evet. Bir dahaki masal gecesinde görüşmek üzere. Benden daha fazla video istiyorsanız, daha fazla kişisel paylaşım istiyorsanız, daha farklı açılar falan istiyorsanız, kanalıma üye olabilirsiniz. Abone olmayı zaten unutmamanız gerekiyor da, bunun için de, katıl üyeliklerim mevcut. İsterseniz katıl üyesi olan kişilere sorabilirsiniz. Ayakkabıları artık şeyde çıkarırım. Bir tane daha yayın yapayım ben. Bir şövalye yayını. O zaman artık şu ayakkabılardan kurtulurum. Ama güzel ayakkabılar. Yani bence gayet hoş. Evet. Hoşça kalın. İyi geceler. Güzel hafta sonları diliyorum. Bay bay. Ben en iyisi bunları şeye mi çıkarsam? Ay, kapamamışım. Birazdan kapayacaktım, değil mi? Evet. Gidiyordum ben. Neyse, bir dahaki yayına onu şey yapıyorum. Evet. Üye yayınına. Görüşürüz. 20 olsun, kapayacağım, bekliyorum. Evet. 2, 1, 0. Evet. Bay bay.